Hazırlık çalışmaları 1. Çevrenizde görebileceğiniz hayvanlar ve bu hayvanların özellikleri hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Çevremde kedi, köpek, tavuk, horoz, serçe, güvercin, leylek, sinek, arı ve balık görüyorum. Kedi, köpek, tavuk ve horoz evcil hayvanlar. Serçe, güvercin ve leylek yabani kuştur. Sinek, arı ve kelebek böcektir. Balıklar ise suda yaşarlar. 2. Doğadaki hayvanlardan hangisi hangi özellikleriyle dikkatinizi çekiyor? Açıklayınız. Bal arısı bal yapmasıyla dikkatimi çekiyor. Binlerce çiçekten polen toplayarak bizim için şifa kaynağı balı üretiyor. Doğa güncesi. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi rengarenk kanatlarıyla neşeyle uçuşan kelebekle tanıştıracağım. Şu yapraktaki küçük yumurtaları görüyor musunuz? İşte onları bir kelebek bıraktı. Yapraktan düşecekler diye korkuyor musunuz? Korkmayın sakın. Çünkü yumurtalar yapışkandır ve yaprağa sıkıca tutunurlar. Günler geçer ve her yumurtanın içinde bir tırtıl oluşur. Çok geçmeden yumurta çatlar ve tırtıl dışarı çıkar. Tırtıl yumurtadan kendi başına çıkmayı başarır. Başını dışarı uzatıp etrafa bakar. Tam 16 ayağı vardır. Adımlarını çok ama çok uyumlu atar. Çok acıkmıştır. Karnını doyurmak için içinden çıktığı yumurtayı yer. Ama o kadar acıkmıştır ki henüz doymamıştır. Üzerinde durduğu yaprağı kemirmeye başlar. Tırtılların çeneleri çok güçlüdür. Bir yaprağı çok kısa sürede yiyebilirler. Karnını doyurduktan sonra tırtıl kendine güvenli bir yer bulur. Artık kelebeğe dönüşmek için sabırsızlanıyordur. Bir dala tutunur, baş aşağı asılı durur. Derisi sertleşir ve bir kılıfa benzer. Bu kılıfın içinde kelebek gelişmeye başlar. Sonunda beklenen gün gelmiştir. Kelebek gelişimini tamamlamış ve çıkmaya hazırdır. İşte kanatları görünmeye başladı bile. Ne kadar da güzel. Kanatlarını nasıl da açtı birden. Bir kelebek görürseniz ona daha dikkatli bakın, olur mu? Onun bir zamanlar tırtıl olduğunu da unutmayın sakın. Şimdilik hoşça kalın. Doğa Güncesi TRT Çocuk Dergisi. Birinci etkinlik. Aşağıda metinde geçen bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. İpuçlarından yararlanarak bu kelimeleri yazınız. Kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen, canlı ve cansız varlıkların hepsi tabiat. Doğa. Dişinin vücudunda aynı türden bir canlı oluşturan hücre, yumurta. Yumurtadan çıkan kelebek kurtçuklarının ilk durumu, turtle. Sert bir şeyi dişleriyle azar azar koparmak, kemirmek. Sabır göstermeyen, sabrı olmayan, aceleci, sabırsız. İkinci etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1. Yazar okuyucularla neyi tanıştırıyor? Rengarenk kanatlarıyla neşeyle uçuşan kelebeği. 2. Yaprakta görünenler nelerdir? Yaprakta görünenler kelebeğin yumurtalarıdır. 3. Küçük yumurtalar yapraktan neden düşmüyorlar? Yapışkan oldukları için düşmüyorlar. 4. Yumurtanın içinde ne oluşuyor? Yumurtanın içinde bir tırtıl oluşuyor. 5. Tırtıl yumurtadan nasıl çıkmayı başarıyor? Yumurtadan kendi başına çıkmayı başarıyor. 6. Tırtılın kaç ayağı vardır ve adımlarını nasıl atıyor? Tırtılın tam 16 ayağı vardır. Adımlarını çok ama çok uyumlu atar. 7. Tırtıl yumurtadan çıkınca ne yapıyor? Başını dışarı uzatıp etrafa bakıyor. 8. Kılıfın içindeki kelebek nasıl gelişmeye başlıyor? Bir dala tutunur, baş aşağı asılı durur, derisi sertleşir ve bir kılıfa benzer. Bu kılıfın içinde kelebek gelişmeye başlar. Üçüncü etkinlik. A. Metnin türünü ve konusunu yazınız. Bilgilendirici metin. Metnin konusu kelebeğin oluşum süreci. B. Metnin içeriğine uygun farklı bir başlık belirleyerek aşağıya yazınız. Tırtıldan kelebeğe dönüşüm. C. Metnin görsellerini inceleyiniz. Görselleri metnin içeriği ile ilişkilendiriniz. Metnin görselleri metinde anlatılanlarla uyum içindedir. Ç. Ders.eba.gov.tr adresindeki etkileşimli 9 kelebek yapbozunun seviyesini belirleyerek yapınız. Kolay mı, orta mı, yoksa zor bir yapboz mu yapmak istersin? İşte yapbozun geldi. Verilen parçaları uygun yerlere yerleştirmelisin.
10. etkinlik A. Arıları tanıtan bir metin yazsanız onların hangi özelliklerine yer verirsiniz anlatınız. Bal haline getirmelerine yer verirdim. B. Kutucukların oluşturduğu gruplardaki kelimelerin oluşturduğu anlamlı ve kurallı cümleler kurunuz. Bu cümleleri uygun görsellerin karşısına yazınız. Arıcılık faaliyetleri insanların geçim kaynaklarındandır. Arılar bitkilerin çoğalmasına katkıda bulunurlar. Bal, arıların vücudumuz için ürettikleri yararlı besinlerdendir. Arılar için yapılan barınaklara kovan adı verilir. 5. etkinlik. Aşağıdaki özdeyişleri okuyup okunaklı ve özenli şekilde yazınız. Hayvanlara karşı acımasız olan iyi bir insan olamaz. Bir insanı iyi tanımak için öncelikle hayvanlara nasıl davrandığına bakmalısınız. Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir. Her kim aç bir hayvanı beslerse aynı zamanda ruhunu besler. 6. etkinlik A. Verilen ipuçlarından yararlanarak görsellerdeki hayvanların adlarını ilgili kutucuklara yazıp bulmacayı çözünüz. Burası papağan olmalı. Burası ahtapot olmalı. Burası timsah. Sonra kanguru. Burası goril. Sonra gergedan. Daha sonra aslan. Burada unuttuğumuz yerler var. Bunları dolduralım. Burası ördek olsun. Panda. Sonra tavuk, maymun, tavşan, ayı. Evet, hepsini doldurmuş olduk. Şimdi bulmacayı bulalım. 1 P, 2 A, 3 Y, 4 V, 5 A, 6 N, 7 H, 8 A, 9 K, 10 L, 11 A, 12 R, 13 de I. Şifre hayvan hakları. 7. etkinlik. Aşağıdaki hikayeyi koyu yazılmış kelimeleri dikkat ederek okuyup tamamlayınız. Hikayeyi tamamlarken siz de varlıkların özelliklerini belirten kelimeleri kullanmaya özen gösteriniz. Hikayenin içeriğine uygun bir başlık yazmayı unutmayınız. Hayvan dostlarımız, bugün Eliflerin sınıfında konu hayvanlardı. Öğretmenleri yarın hayvanat bahçesine gideceklerini hatırlattı. Elif sevinçle parmak kaldırıp söz aldı. Öğretmenim, hayvanat bahçesinde uzun zürafaları görecek miyiz? Öğretmen, elbette küçük balıkları, büyük filleri, yırtıcı aslanları, rengarenk papağanları hepsini göreceğiz. Ayrıca orada küçük bir piknik alanı var. Yeşil çimenler, beyaz papatyalar bulunan ufak bir bahçe. İşte bu bahçede evde hazırladığımız lezzetli sandviçleri yiyeceğiz. Ertesi gün hep birlikte hayvanat bahçesini gezdiler. Daha sonra piknik alanına geçtiler. Elif'in annesi peynirli börek yapmıştı. Sıcak börekleri yediler. Kestikleri karpuz kıpkırmızı çıktı. Büfeden soğuk dondurma alıp yediler. Yediklerini sindirmek için kısa bir yürüyüş yaptılar. Etrafta hiç çöp bırakmadan eşyalarını topladılar. Daha sonra birlikte oyunlar oynadılar. Çok eğlendiler. Sonraki metne hazırlık. Bir su damlasının doğadaki döngüsüyle ilgili araştırma yapınız. Güneş enerjisi sayesinde yeryüzünden buharlaşma ve terleme yoluyla atmosferin üst katlarına çıkarak bulutları oluşturur. Bulutlar soğuk hava nedeniyle yoğunlaşır ve havanın sıcaklığına göre yağmur, kar, dolu gibi formlarda yerçekiminin etkisiyle yeryüzüne geri iner.